Obezite ameliyatları morbid obezlere veya daha hafif derecede obezitesi olup ek hastalığı olanlara yapılır. Bugünkü videomuzun konusu obezite ameliyatları sonrasında vücutta oluşabilecek sarkmalar. Birçok obezite ameliyat yöntemi var ve bunların hepsini biz yıllardan beri laparoskopik yani kapalı yöntemle yapıyoruz. Ve bu ameliyatlar günümüzde obezitenin tedavisindeki en etkili tedavi yöntemidir. Tabii bu ameliyatlardan sonra verilen kilolar 40, 50, 60 bazen daha fazla olabilmektedir. Ve bu verilen kilolardan sonra kişilerin bazılarında sarkma görülmektedir. Bu sarkmalar çoğu zaman can sıkıcı olmakta ve hastalarımız da bunun kaygısına düşmektedir. Ameliyat sonrası dönemde sarkmayı belirleyen birçok faktör var. Bunlardan birincisi yaş. Yaş arttıkça kişinin cildindeki elastikiyeti kaybolmasından dolayı sarkmalar daha fazla görülmektedir. İkincisi cinsiyet. Maalesef burada kadınlar erkeklere göre daha şanssızdır. Çünkü erkeklerin cilt ve cilt altı yağ doku yapısı kadınlara göre daha farklı olduğu için ameliyat sonrası dönemde de erkeklerdeki sarkmalar kadınlara göre daha az olmaktadır. Üçüncüsü verilen kilo miktarı. Videonun da başında dediğim gibi birçok farklı kilolar verilebilmektedir. Kişinin boyuna, kilosuna, yaşına ve olduğu ameliyat yöntemine göre değişir bu kilo verimi. Eğer bu kilo verimi 40 kilo, 50 kilo ve daha üzeri ise kişilerdeki sarkma ihtimali daha az kilo verenlere göre tabii ki daha fazla olabilmektedir. Dördüncü faktörümüz ise spor. Ameliyat sonrası dönemde en çok sarkan 3 bölge vardır. 1. Kollar, ikincisi göğüs ve karın bölgesi, üçüncüsü ise iç bacak. Eğer ameliyat sonrası dönemde özellikle bu bölgelere yönelik spor hareketlerini düzenli bir şekilde yaparsak sarkmalar minimuma iner. Burada bir örnek vermek istiyorum. Bir hastam vardı, kadın hastamız. 140 kilo ile ameliyat oldu ve bir yıl sonrasında 70 kilo vererek 70 kiloya inmişti. Hastamız düzenli bir spor yapmamıştı. Kadın olduğu için şanssızdı ve fazla 70 kilo verdiği için de sarkma ihtimali fazlaydı. Ve bu saydığım 3 bölgeden bir bölgesinde hiçbir şekilde sarkma olmamıştı. O da kolları. Çünkü hastamız kuafördü ve devamlı fön çektiği için, yani aslında kolları spor yaptığı için o bölgede hiç sarkması yoktu. Yani sporun önemi çok fazla. Beşinci ve son faktörse ki bence en önemli faktör kişinin cilt ve cilt altı yapısı. Bunu tabii ki belirleyen birçok faktör var. Ailesel olabiliyor veya kişinin kendi genetik yapısına göre değişiklik gösterebiliyor. Kimi zaman görürüz. Kişide kilo olsa bile vücudu çok böyle sıkı durur. Kimileri zayıf halde bile cilt yapısı çok gevşek durmaktadır. Tabii ki bu cilt ve cilt altı yapısı çok sıkı duranlar, yani bağ dokusu daha kuvvetli olanlarda ameliyat sonrası dönemde sarkmalar daha az olmaktadır. Genel olarak toparlamak gerekirse ameliyat sonrası dönemde sarkmaya sebep olan faktörleri tek tek saydık. Peki ola ki sarkma oldu diyelim. Burada izleyebileceğimiz iki tane yol var. Birincisi, bu sarkmalar eğer kişiyi rahatsız etmiyorsa bunlara dokunmaya gerek yok. Eğer bu sarkmalar kişiyi rahatsız ediyorsa, psikolojisini etkiliyorsa veya günlük yaşantılarını etkiliyorsa, bazen çok fazla sarkma olup bu sarkmalar altında yaralar oluşabilmektedir. O zaman ameliyat gerekebilmektedir ve bu ameliyatı da plastik cerrahi doktorları yapmaktadır. Ama bir tane kural var ve bu kural ise bizim ameliyatın üzerinden en az 1,5 yıl sürenin geçmesi gerekiyor. Çünkü kilo verimi ortalama 1 yıl devam ediyor ama bu 1. yıldan sonra bir 6 ay süreçte cilt ve cilt altı dokularında bir küçülme meydana gelebiliyor. Ve biz bu süreci de mutlaka beklemeliyiz ve kilonun da bu 6 ay boyunca sabit kalması çok önemli. Sonuç olarak obezite bir hastalıktır ve tedavisinde de obezite cerrahisi en etkin yöntemdir. Ancak sarkma bir sağlık problemi değildir. Tamamen görsel bir problemdir. Ve eğer sarkma olursa da tedavisi mümkündür. Plastik cerrahi doktorlarına başvurmaları yeterlidir. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.